Türkiye'deki en güçlü diyot lazer 60 watt karşınızda. Creality Falcon 2 Pro 60 watt. Şimdi ona bakalım. Creality'ye ve Genix'e çok teşekkür ederim. İncelemem için bana gönderdiler bu 60 wattlık güçlü, gerçekten demir gibi sağlam bir makine. Şimdi sağlamlığıyla başlayalım ilk baş isterseniz. Evet arkadaşlar, bu makine tamamen kapalı bir cihaz. Kapalı olmasının artıları nedir? Birincisi, herhangi yaktığınız veya işlem yaptığınızda çıkan duman ve gaz tamamen direkt arka tarafında, yan tarafında çıkış egzozu var. Bu egzozla tahliye ile beraber dumanı dışarıya atabilirsiniz. İkinci bir sebebi ise lazer ışınları, biliyorsunuz ki gözlere çok zararı var. Rahatlıkla gözlerle bakabilmek için, içine bakabilmek için, gözlerimizi herhangi ışından korumak için de tamamen kırmızı bir plexiyle kaplanmış ki kırmızı renkli plexiyle beraber hiçbir ışık dışarıya çıkmıyor, rahatsızlık vermiyor. Bu makina 40'a 40 baskı alanı var diyorlar ama aslında şöyle 39'a 39 gibi bir baskı alanı var. Kafa büyüdüğü için evet, eskiden 22 Watt'ta 40 Watt'ta 40'a 40 yapılabiliyordu. Bunda makinenin kafasını biraz daha büyük yaptıkları için tam 40'a 40 kesme alanı olmuyor. 39'a 39 gibi bir kesme alanı meydana geliyor. Bunun güvenliği var arkadaşlar. Şöyle ki güvenliği var. Lazerin içerisinde hem yangın sensörü var. Onun haricinde de bir tane devrilme sensörü var. Yani belli bir derecede otomatikman lazer kendisini kesiyor. Hani oldu, devrildi, başka bir yerlere zarar vermemesi için direkt otomatikman kesiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir acil stop butonu var ve şurada da anahtarlar var arkadaşlar. Bu anahtarı alıyorsunuz. İstemeyen birisi makineyi kullanamıyor. Evet, bir de üzerinde dahili bir kamera var arkadaşlar. Dahili kamera ne işe yarıyor? İşte diyelim ki üzerine farklı malzemeler koydun. Kamerayla bunu görüyorsun. İstediğin şekilde nereye yazmak istiyorsan ona göre bilgisayarda hazırlıyorsun, başlatıyorsun. Kendisi otomatikman yazıyor arkadaşlar. Bunun haricinde normal makinalarda bal peteği veya honeycomb diyorlar bunlara, kesim için mutlaka gerekliydi. Ama bu makinede gerekli değil. Honeycomb veya ızgarası kendi içerisinde bulunuyor. Bir başka özelliği ise arkadaşlar çekmecesi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çekmecesi var. Burada kesim yaptıktan sonra aşağıya, ızgaradan aşağıya düşen parçaları çekmeceyle rahatlıkla alabiliyorsunuz. Evet, bazı arkadaşlar açık kasa istiyorlar. Onlar da diyorlar ki işte biz hocam bu kapalı bir kutu olduğu için tablanın her şeyine istediğimiz yeri kazıyamıyoruz. Çünkü bu kapalı bir kutu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunun çekmecesini çıkartırsanız alt taraf boşta kalıyor zaten. Izgarayı çıkarttınız. Şu ön çekmeceyi çıkarttınız. Buraya koyduğunuz masanın 40'a 40 buradaki alanı tamamen işleyebilirsiniz. Yani plakanın hepsini illa 40'a 40 sokup içine sokmak zorunda değilsiniz. Altı kapalı ama çekmeceyle kapalı. Çekmeceyi çıkarttığınız zaman altı açık oluyor. Evet, 60 Watt'a gelelim. Şimdi asıl özellik 60 Watt. Daha önceden anlattık. Bir diyot lazer 5 ila 5,5 Watt en fazla güç üretebiliyordu. Peki hocam bu nasıl 60 Watt? Şimdi arkadaşlar bunda yaklaşık 12 tane 6 sağda 6 solda 12 tane diyot lazer var. Bu lazerleri bir prizma yardımıyla tek bir nokta ve aynalama sistemiyle tek bir noktaya, yani 12 lazerin gücünü de tek bir noktaya yansıtıyor. Bir elin nesi var? 12 tane lazerin de 60 Watt gibi bir gücü var. Yani 5 Watt'tan 12 lazer 60 Watt ediyor arkadaşlar. Bu makinenin başka bir özelliği daha var. Lazerin üzerinde 20 Watt, 40 Watt ve 60 Watt olarak değiştirebiliyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki bu niye böyle? Bunun %100 60 Watt'sa işte ben biraz daha wattını kısarım, gücünü kısarım, 40 Watt olarak, 20 Watt olarak kullanabilirim. Evet, haklısınız. Bu konuda haklısınız. Ama şöyle bir olay var. Creality niye böyle bir şey düşünmüş? Şimdi arkadaşlar, demin de dediğimiz gibi 6 tane lazer aynı noktaya geldiği zaman odak noktası biraz büyüyor. Yani 0,16, 0,16, 0,15 gibi bir odak noktası çıkıyor.
40 Watt'a düşürdüğümüz zaman ki üzerinde düğmelere basıyoruz. 12 tane lazerden sadece işte 8 tanesini çalıştırıyor. 8 tanesini çalıştırıp da 40 Watt yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Yine aynalar yardımıyla tek bir noktaya geliyor. Ama bu sefer demin söylediğimiz gibi 0.16'lık bir odak merkezi bu sefer 0.12'ye düşüyor. 20 Watt'la yaptığımız zaman 0.8 milim oluyor. Bu ne işe yarıyor? İşlem yaparken, bazı parçaları işlem yaparken ne oluyor? Balyozla işlem yapacağımıza küçük çekiçle yapıyoruz. Ki bunun üzerinde 1.6 bir lazer daha var. Yine buna rahatlıkla monte edilebiliyor ve bununla 0.06 civarında bir odak noktası oluyor ki hassas işlerde bunu kullanabilirsiniz. Birazcık da böyle bu işin gelin biraz da fiziğine bakalım. Fiziğine bakalım derken güzelliğine değil, gerçekten fizik kanunlarına bakalım demek istedim. Nasıl? Sonuçta bunda bir lazer var. Lazer 455 nanometre, yani gözle görülebilir o açıklıkta 400 ila 700 nanometre var ya gözle görülebilir ışık spektrumları. Bu da 455 nanometre spektrumda mavi bir ışıkla işlemleri yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Beyaz plexileri veya beyaz ürünleri malzemesine göre tabii ki ama plexileri biraz zor kesiyor. Bunun nedeni nedir? Tamamen fizikle alakalıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz beyaz ışık üzerine gelen bütün ışıkları yansıtır. Buna mavi ışık da dahildir arkadaşlar. Mavi ışığı yansıttığı için birazı aşağısı, birazı içerisine giriyor ki eğer beyaz kesecekseniz kesinlikle üzerindeki filmi çıkartmayın. Bu biraz daha böyle sarımtırak olduğu için mavi ışık biraz daha rahat çıkartabilir. Ama üstündekileri komple çekerseniz, çıkartırsanız arkadaşlar yansıma daha fazla olduğu için beyaz plexiyi zor keser. Gelelim tam zıttına siyah plexiye. Yine fiziği konuşursak ki bunu zannedersem kızım şu an 6. sınıfta, ortaokul 6'da gösteriyorlar. Siyah tüm ışıkları soğurur. Yani emer. Bundan dolayı da siyah bir parçayı tereyağı gibi keser arkadaşlar. Siyah parçalar ne olursa olsun, plexi olsun, şu olsun, bu olsun, siyah parçaları rahatlıkla keser. Gelelim mavi. Maviyi biraz zor keser. Neden arkadaşlar? Yine mavi plexi ışığı getiriyor ve mavi ışığı yansıtıyor. Mavi ışığı yansıttığı için, bunun da mavi bir ışık olduğu için yansımadan dolayı biraz zor keser ama keser. Yine plexi ile devam ederken arkadaşlar aynalı plexiyi maalesef kesemiyor. Aynalı plexi de problem çıkarıyor. Ben şöyle göstereyim. 2 tane aynalı plexi denedim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Birisi gümüş, birisi de altın. İkisini de kesmeye çalıştım arkadaşlar. Maalesef ki evet kesiyor. Şurada gümüş olanı kesti ama buna kesmek denmez ya. Yaktı, eritti. Gerçekten yaktı, eritti. Şimdi yine aynı fizik kurallarına dayanarak arkadaşlar bu aynalı plexiler ne yapıyor? Yansıtıyor. Yansıttığından dolayı da maalesef düzgün kesemiyorlar. Aynalı plexinin önünden veya arkasından film varken, yani şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle filmi bile taksam, filmi bile çıkartmadan kesmeye çalışsam maalesef ki kesmiyor arkadaşlar. Eritiyor ama kesmiyor. Yine fizik kanunlarıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir falçata, 0.0 kaç milim bilmiyorum bir çelik. Bunu kesti. Rahatlıkla kesti. Ama biraz daha büyük, biraz daha kalın bir ürün denedim. Arkadaşlar bu galvaniz saç. Galvaniz saçı evet işledi, iz bıraktı, hem de bayağı derin bir iz bıraktı. Ama maalesef kesemedi arkadaşlar. Bu da nereden baksanız 0.5 milim bir galvaniz saç. Bunu da maalesef işleyemedi. Yani işleyemedi derken kesemedi. Kesme özelliği maalesef metalde. Anca böyle çok ince çelik bir metal olacak ki anca kesecek, ki buna da kesme denilirse
çok temiz bir kesim yapmadı. Ama işlemede gayet başarılı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu bir 304 çelik veya krom diyoruz arkadaşlar. Krom çeliği çok rahat işledi. Kesemedi. Bunda kesmeyi denedim. Nerede o? Evet. Şurada kesmeyi denedim. Görmüş olduğunuz gibi. Bayağı iz yaptı. Arka taraftan da izi çıktı. Ama maalesef kesemedi. Kesemez zaten. Yani o kadar bir şeyi yok. Belki biraz zorlasan, çok uğraşsan bilemiyorum. Çok ince şeyleri, metalleri kesebilir. Ama görmüş olduğunuz gibi bakın. Markalamada müthiş. Çok güzel bir markalama yaptı arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim bakın. Renkli işleyebiliyor. Evet, bu renkli nasıl işleyebiliyor? Sonuçta çelik belli bir ısıya göre renk değiştirebiliyor. Burada da orada, ya burada da o şekilde yaptık. İşte belli renkleri belli ısılarla metali rengini değiştirdik. Şurada bakın, şurada elimin şurası şurada. Bakın bu çok güzel bir mavi renk verdi. Diğerlerini içinde işte tamamen uğraşıp deneyerek sacın üzerine işlem yapabilirsiniz. Evet, çoğu kişi soruyor bana sacın üzerine, metalin üzerine işlem yapıyor mu? Şimdi arkadaşlar, çelik olursa, saç metal olursa üzerine işlem yapıyor. Kazıma yapabiliyorsunuz, markalama yapabiliyorsunuz ısıyla beraber. Ama derseniz ki biz alüminyum veya ne bileyim işte bakıra bir işlem yapmak istiyoruz. Orada bir durmak lazım. Bakır veya alüminyum ısıyı çabuk dağıtır. Bakır bildiğiniz gibi en iyi iletkendir. Bakıra gelen ısı direkt yayılır. Bundan dolayı da lazerin odağı orayı eritemeden hemen ısı dağılır arkadaşlar veya yayılır. Ama metal ısıyı sever. Metale ısı verdiğin zaman kendinde tutar. Kendinde tuttuğu zaman erime yapabilirsiniz. Ama bakırda maalesef yapamıyoruz. Evet, şöyle bakın. Ben bakırı kestim. Bakırı rahatlık yani bakırı kesiyor. Ama'ya geliyoruz. Bir PCB kazımak için arkadaşlar bunu isterlerse bir taraftan işlem görür, bir taraftan işlem görmez. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın, bakırı kazıdık. Ama sıcaklığı dedik ya yayıyor. Yaydığı için altındaki plastiği de eritti ve bununla beraber bakır yollarının yapıştığı yapışkanları da eritti. Bundan dolayı da bakın elimizle bakır yollar soyuluyor. Yani bunlarla maalesef PCB yapılamaz arkadaşlar. PCB yapmak için evet, yöntem nedir? Siyaha boyayacaksın. Bununla beraber o siyah yolları çok güçlü değil ama düşük wattta siyah yolları kazıyacaksın. Bakır açığa çıkacak. Bunu da asitle eriterek oraları komple açığa çıkan bakır yollarını eriteceksin. Boyalı kalan yerler bakırı erimeyecek. O şekilde kullanabilirsin. Bir de şuna. Bakın bu şeffaf bir malzeme. Şeffaf kırmızı. Şeffaf demeyelim de yarı şeffaf, yarı opak, yarı şeffaf malzemeleri de rahatlıkla kesiyor. Evet, işin fiziğini, kimyasını, biyolojisini öğrendikten sonra şimdi bunlar kimler için yararlı? Şimdi ona bakalım. Şimdi dediğimiz gibi daha önceden 40 wattlık lazerler vardı. Creality'nin Falcon 2 Pro, yine aynı makinenin 40 wattları vardı. Onlar biraz daha hobiydi ama artık hobilikten çıkmış, bu tamamen bir ticari ürün meydana getirecek bir makine olmuş. Şimdi teker teker bu ürünle neler yapılabilir? Hafif de olsa fikirler meydana gelsin diye bunları sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir şeyin üzerine yaptım. Bir kotun üzerine yaptım, işleme yaptım arkadaşlar. Bunu gayet düzgün bir şekilde işleme yaptı. Tabii biraz yampuru yumpuru, ben bunu giydim, kullandım, daha önceden yapmıştım. Evet, bir tişörtün, bir sweat tişörtün üstüne de işlem yapabiliyorsunuz. Siyah veya koyu bir renkte olan tişörtü veya sweat'i üzerini bu şekilde rengini soluyor. Aslında bizim burada yaptığımız kumaşı bozmak veya kumaşı işlemek değil, üzerine düşen siyah rengi veya başka bir rengi yakmak arkadaşlar. Bunun için de mutlaka ve mutlaka testlerini iyi yapmanız lazım. Eğer çok güçlü verirseniz tabii ki kumaş yanar gider. Bunda neler yapabilirsiniz arkadaşlar?
Havlu. Çok arkadaş havlu yapıyor arkadaşlar. Benim bildiğim bir sürü arkadaşımız küçük küçük böyle düğünlere, şuralara, buralara böyle farklı farklı yerlere havlu yapıyorlar. A'la B evleniyor, bir kalp gibi böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Düğünler için çok güzel bir işlem olur havlu. Aynı şekilde tişört yapabilirsiniz, şapka yapabilirsiniz. Çünkü şapkaların ön taraflarına da şöyle koyup da bir logo çıkartabilirsiniz. Önlükler, evet önlüklerde ben mesela 2 tane önlük aldım. Önünde işte kendi logomu koydurtturdum. Bunun gibi bazı işler bu lazerle yapılabilir. İkinci olarak arkadaşlar, tam görünüyor mu? Evet, şu an görünüyor. Kendi ismimi yazdım. Ben sadece bunu kazıma yapmadım arkadaşlar. Sadece işleme yaptım. Eğer kazıma yaparsanız da kazıma da yapıyor. Kişiye özel cam, kişiye özel seramik, kişiye özel kap. Bunun haricinde arkadaşlar fayanslara da yazdım. Kişiye özel fayans. Ne bileyim belli bir şekil ister. Bir yerde bir farklı bir şekil ister. Mermere de işliyor arkadaşlar. Siyah mermere de işliyor. Çok derin işlemiyor ama yeterince yüzeyi görebilecek şekilde işliyor. Yani restoranlar için logolu tabaklar, logolu kupalar, kişiye özel kahve fincanları, kişiye özel işte fayanslar, bu tarzda işler içinde bunu kullanabilirsiniz. Evet, gelelim 60 watt gücün gerçekten o gücü nerede kullandığımız. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 18 milim huş plywood arkadaşlar. 18 milim huş plywood'u görmüş olduğunuz gibi tek turda kesti arkadaşlar. Hem işledi hem kesti. Diyeceksiniz ki tek turda ne kadar hızda? 200 hızda arkadaşlar tek turda kesme işlemi yaptı. Tek turda bir medefeyi kesemiyor. Kaplamasız çıplak medefeyi kesiyor ama kaplamalı medefe yani üstü de altı da kaplamalı medefeyi maalesef tek turda kesemiyor. 2 turda veya 3 turda rahatlıkla kesebilir. Onda bir problem yok. Ben tek tur için diyorum. Çıplak medefeyi tek turda kesebiliyor. Evet, şu da yine ahşap arkadaşlar. Şöyle ahşabı da bu ne kadar? 12 milim bir ahşap. Bunu gerçekten çok rahat kesti. Tek turda çok rahat kesti arkadaşlar. O zaman biz bununla böyle bu tarzda kalın mobilya işleri de rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Yani işte masif ağaçlardan demin de gösterdiğim gibi raflar, farklı farklı özgün işler, kişiye özel işler bu makineyle rahatlıkla yapılabilir. Yani görmüş olduğunuz gibi daha bir sürü iş fikri atıyorum arkadaşlar. Mesela köşe yapabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben yaptım, kullandım, gayet de başarılı. Evet, bazı arkadaşlar biz bunu yaptık, beceremedik dediler ama gayet de güzel oluyor. Bunların da takipte kalın arkadaşlar. Bunların da nasıl yapıldığına dair kısa videolar yakında karşınızda olacak arkadaşlar. Evet, bir diğer iş modeli. Bakın, bu çok kolay, çok basit. Diyelim ki bir tane bere veya şapka. Şapkanın önüne şunu koydunuz, bunu diktiniz. Alın size bir iş modeli. Şapkanın üstüne serigrafi yapacağınıza şöyle bir deri yapın. Bakın bu bir deri. Boyanmadı, işlenmedi, parlatılmadı. Sadece saf bir deri. Şöyle bir şey yaptım. Ben aslında bunu tabii şapka için değil, bunu ben ne yapacağım arkadaşlar? Kredi kartlık yapıyorum. Evet, internet üzerinde buldum kredi kartlı. Sadece bu noktaları zaten makine kesti, işlemi makine yaptı. Sadece ben dikeceğim. Biraz da işte yağlayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, derinin güzelleşmesi. Evet, deriyi, bu ham deri arkadaşlar, deriyi rahatlıkla kesiyor. Çok rahat kesiyor. İşlemi de çok rahat yapıyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunları tişörtlerin bir taraflarına yapabilirsin. Ya aslında bu tamamen sizin farklı fikirlerinize odaklanmanızla alakalı. Şimdi ben burada hani biraz kafanızda yer edinsin bu makine diye anlatıyorum. Anahtarlık, bunu böyle yap, 2 tanesini birbirine yapıştır. Anahtarlık yap. İsmini yaz. Kişiye özellik anahtarlık yap. Kişiye özel anahtarlık yap. Kişiye özel çakmaklık yap. Kişiye özel kredi kartlık yap. Kişiye özel şapka, bere yap. Derinin girebileceği bir sürü şey var.
Hatta ve hatta kişiye özel arkadaşlar bu derilerle telefon kılıfının arkasına, yani telefon kılıfına güzel bir şekilde yapıyorlar. Arkasına da kredi kartlık yapıyorlar ve kişinin kendi logosunu yapıyorlar. Çok güzel şeyler oluyor. Bu fikirleri biraz üretmek lazım. Hani ben size bunu gösteriyorum ama bunu yapın demiyorum. Bu size bir fikir olsun istiyorum. Yine arkadaşlar demin de gösterdiğim gibi rahatlıkla metale işliyoruz. Bazı makinelerin seri numaralarını böyle plaka plaka yapıyorlar. Bu plakayı kes abi. Üzerine işle ne istiyorsan yapıştır veya vidala. Bu da bir iş. Bunu da yapabilirsiniz. Hatta ve hatta bıçak, satır, kişiye özel. Üzerine güzel böyle şekiller yapabilirsiniz. Kişinin ismini yazabilirsiniz. Müthiş bir hediye olur. Kişiye özel bir hediye olur arkadaşlar. Bunun haricinde metal anahtarlıklar, metal kolyeler, bunun haricinde Zippo çakmaklar. Bunların hepsinin üzerine bu lazerle rahatlıkla yazabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bir arkadaşa fikir verdim. O yaptı. Hocam çok bahsetmeseniz falan filan dedi. Herkes yapsın arkadaşım. Herkes nasibini yer arkadaşlar. Evet, bu bir kutu. Bayağı bir kutu çektim. Bunun gibi farklı farklı kutular yapıyorsunuz. İçine bir mavi havlu, işte farklı farklı oyuncaklar, şekerler, şunlar bunlar böyle hediyelik böyle bu şekilde götürüyorlar. Bir de buna şuraya bağlıyorlar. Şuradan şuraya fiyonk yapıyorlar. Baby shower'da dağıtıyorlar. Veya herhangi bir hediyelik eşya olarak bile kullanabilirsiniz. Hatta havlunun üzerine ismini yazarsınız. Hani baby shower haricinde bir günü, yaş günü. Bununla beraber kesersiniz. İçerisine çikolatasını koyarsınız, işte cibinliğini koyarsınız, önlüğü koyarsınız, havlu koyarsınız, şunu koyarsınız, bunu koyarsınız, patikleri koyarsınız. Her şeyi koyarsınız. Şöyle kapatırsınız. Bunu abi böyle bağlarsınız. Güzelce bir fiyonk yapıp herkese satarsın. İnternette sat abi. Böyle bir paket yap. Sadece bu değil. Görmüş olduğunuz gibi çocukların hani odalarında bulutlar, isimler, ondan sonra ışıklar falan filan var ya, onları da yine bu makineyle rahatlıkla keser yapabilirsiniz. Bir fikirde ayna ve camlara. Evet, şuraya işledim ben. Hani kontrol etme amacıyla şuraya işledim. Aynanın arka tarafından işlem yapıyoruz arkadaşlar. Aynanın arka tarafından işlem yaparak güzel bir oluşum çıkartıyoruz. Bakın, mandalyanı çıkarttım. Bu aslında şöyle bakın, beni görebiliyorsunuz. Buradan ışık yansıtıldığında bu buzlu bir cam gibi oluyor işlediği zaman. Böyle aynayla da işte saat yapabilirsiniz. Farklı ürünler yapabilirsiniz. Yani fikir ben veriyorum ama sizin o geniş fikir ağınız çok çok daha farklı bir şeylere yeltenebilir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, lazerin hızlar aynı, güçler aynı ama sadece lazerin üzerinde manuel olarak 20 watt, 40 watt ve 60 watt olarak değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi 20 wattın yaptığı kesim, 40 wattın yaptığı kesim, bu da 60 wattın o güçlü lazerin yaptığı kesim arkadaşlar. Yine birkaç ürün daha kesebiliyor. Kaşe dediğimiz gibi kesebiliyor. Motorların arasında contalar var. Bu contaları kesiyor mu diye soruyorlar. Bunları da kestik. Bunları da denedik. Bunları da kesiyor. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz bakın hibrit bir malzeme arkadaşlar. Üst ve önler metal, ortası plastik mi ahşap mı bilemiyorum. Ama üzerinde boya olduğu için boyayı işliyor. Alttaki metali görüyorsunuz. Alttaki metale geliyor arkadaşlar. Bu tarzda hibrit malzemeleri de rahatlıkla iş görebilirsin. Aynada hadi arkasını çevirdik. Arkasından işlem yaptık. Peki cama ne yapacağız? Daha önceden de şuradan videolarını görürsünüz arkadaşlar. İki renkte bir cama nasıl işlem yapılır? Bir sürü videolarım var. Bunların da daha kısa, daha farklı bir şekilde nasıl yapılacağının kısa videolarında hepsini anlatacağım arkadaşlar. Tekrardan Creality ve Genix'e çok çok teşekkür ederim. Bu ürünü bana gönderdiler. İncelemelerini yaptım, denemelerini yaptım. Sizlere güzel fikirler vermişimdir umarım. İş yollarına da kapı açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunun da satışını kendi sitemde yapıyorum arkadaşlar.
Eğer isterseniz altta yine kendi linklerimi paylaşacağım. Her türlü problem, her türlü sorun için rahatlıkla yorumlara yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yani çok farklı fikirlerle farklı şeyler yapılabilir bu ürünle. Diyeceksiniz ki hocam karbon lazer var. Biz karbon lazer alır hepsini çatır çatır keseriz. Evet tabii ki böyle bir şey de var. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Karbon lazer bir, çok büyük. İki, chiller'ı var, havalandırması var, şusu var, busu var. Ve ömrü arkadaşlar 5000 ila 8000 saat. Bunun ömrü arkadaşlar lazerin LED olduğu için 20.000 ila 50.000 saat bunun ömrü arkadaşlar. Artık size kalmış. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.